Herkese selamlar. Bu hafta çok dile gelmeyen bir konuyla karşınızdayım ama ilk önce. Ferhan Evgin, İlhan Karayel, Sena Doğan, Mehmet Emin Düştü, Mahmut Ali Aşçı, Sadri Alışık, Veysi Genç, Raben, Eren Gedik, Dengizik, Batuhan, Eren Dikkaya, Rodinius, Samet Karslı, Hüseyin Akkaya, Batuhan Öztürk, Berke, Furkan Karaköse ve Furkan Şahin'e kanalıma üye katılma destek oldukları için canı gönülden teşekkür ederim. Başlık biraz iddialı olsa da işin özünde öyle geleneksel romantik bir aşk kuramından bahsetmeyeceğim. Aslında uzun süredir beni takip eden için bahsedeceklerim yeni bir şey de değil. Daenerys ve Euron'dan bahsettiğim videolarda bu meseleye de birkaç kez değinmişliğim var ama fark ettim ki kendine ait bir video yok. Ana konumuz ikisi olsa da hafiften böyle yan konulara da gireceğim elbet. Bildiğim kadarıyla bu fikri kuramsallaştıran ilk kişi benim, tabi gözümden kaçmadıysa. Her fırsatta da bu konuyu platformlarda dile getiriyorum. Tabi olarak beğenmeyen kişi de var. Bilhassa Daenerys hayranları ama biz temennilerimize yorum yaparak bir yere tabii ki de varamayız. Neticede bu bir fikirdir, illa gerçekleşecek diye de bir iddiamız yok. Hep derim kitapları biz yazmıyoruz ki. Yıllar önce Daenerys'i incelerken fark ettiğim bir şey oldu. Ölümsüzler evindeki kağıtlarda bahsedilen 3. çocuğu tabir aslında onun hayatındaki bazı olayların üçleme şeklinde gerçekleşmesine bir atıftır. Annesi birçok doğum yapmış olsa da yaşayan sadece 3 çocuğu vardı ve bunun üçüncüsü Daenerys'ti. Yani Daenerys ailenin 3. çocuğudur. Eğer ağabeylerinin çocuklarının olmadığını farz edersek, bilhassa kitaplarda resmi olan bilgiler eşliğinde ilerlediğimizde Daenerys veraset sıralamasında 3. sıradaydı. Tabi sahte de olsa Aegon ve Jon'un aile kimliğinin ortaya çıkmasıyla bu sıralamada geriye düşecek ama aile içinde hanenin mirasını taşıyan, o tacı takan ve varis unvanını alan 3. kişi olduğu gerçeğini değiştirmiyor bunlar. Yani ilk önce büyük ağabey Rhaegar tahtın varisiydi ve daha sonra küçük ağabey Viserys varisi oldu ki dikkatinizi çekerim, doğrudan yeğeni Aegon'u es geçerek gerçekleşti bu ve şimdi Daenerys Viserys'in varisi olarak öne çıktı. Yani her şekilde bir üçlü döngü gerçekleşmiş durummakta. İlk kitapta Daenerys'e 3 ejderha yumurtası verildi ve tabii ki de kitap sonu 3 ejderha doğdu. Dahası bana göre muhtemelen bu 3 ejderha içinde 3 kral kanı kurban edildi. Ağabeyi Viserys, oğlu Rhaego ve kocası Draco. Dikkatinizi çekerse ejderhaların isimleri de Viserion, Rhaegal ve Drogon, yani kurban edilenlerin isimlerine paralel. Sanki buna da işaret ediyormuş gibi. Tabi burada bu 3 kişinin de farklı zamanlarda öldüğünü söyleyerek bu kısma itiraz yöneltebiliriz. Neticede büyük genelde kurban sonrası faaliyete geçiyor ve genel olarak seride gördüğümüz zaten buydu. Hayli haksız bir itiraz olacağını iddia edemem ama Daenerys'in ejderha yumurtaları ile gerçekleşen olayların birer istisna olduğunu göz önüne tutarsak kulağa daha makul bir çıkarım olarak gelebilir. Neticede Daenerys ateş geçmez değildir ve yanabilir ama bir kere de mahsus ateşe yanmamıştır. Ve bir kere taşlaşmış yumurtaları canlandırması her önüne konan yumurtayı koyduğunda bunu aynı şekilde başaracağını göstermez. Bu sebeple bu üçünün ejderhaları canlanması için kurban gittiği fikrine şimdilik sadık kalacağım. Ayrıca minik bir ayrıntı da var bunu destekleyebilecek. Viserys'in ölümünden sonraki günlerde bir anlık ilhamla yumurtaları közleşmiş ateşe koydu. Bir şey olmuştu ama elbette olmadı. Daha sonra da hummalı rüyasının ardından uyandığında da yumurtaların sıcak olduğunu, hatta Viserion'un yumurtasında hareketlilik olduğunu hissetti. 3. kez uyandığında duman deliğinden çadıra altın renkli gün ışığı giriyordu ve ejderha yumurtalarından biri kollarının arasındaydı. Açık renkli olana sarılmıştı. Pulları kemik rengindeydi, altın ve bronz damarları vardı. Deni yumurtanın sıcaklığını hissediyordu. İpek renkli örtünün altındaki teni terden parlıyordu. Ejderha çiğ diye düşündü. Parmaklarını yumurtanın kabuğunda altın damarlar üzerine gezdirdi. Yumurtanın içindeki bir şeyin kıvrılıp gerinerek kendisine cevap verdiğini hissetti. Bu onu korkutmamıştı. Bütün korkuları terk etmişti onu. Korkuları küle dönmüştü. Birkaç dakika sonra Ser Jorah ve Mirri Maz Dur çadıra girdiklerinde Dany hala sandıkta duran ejderha yumurtalarının başındaydı. Sandıktakilerin de birlikte uyuduğu yumurta kadar sıcak olduğunu hissediyordu. Tuhaftı. Yani görüyoruz ki aslında ejderhalar bu aşamada kendine gelmiş yahut gelmeye başlamışlar. Zira Viserys kurban edilmişti. Bir kral kan. Sonrasında oğlu kurban gitti. Yani 2 kurban sonrası yumurtalar kendine iyice geldi. Ve sonuncusunda da Drogo ölüp Mirri ile beraber yakıldığında yumurtalar da çatladı ve ejderhalar dünyaya geldi.
Viserys'i saymazsak Daenerys diğer üçünün canını bizzat kendi aldı veya takas etti olarak bile görebiliriz. Drogo ve Merry'i öldürdü, oğlunun hayatını da kocasınınkiyle yer değiştirdi. Viserys de kendi kendini öldürdü zaten ama neticede kral olarak yanarak öldü. Bu da bir nevi ortak noktaları, hepsi ateş ve kan büyüsüyle öldü. Elbet konuyu fazla uzatmayalım, biz üçlü döngülere devam edelim. Dany'nin Essos'ta 3 şehir fethettiğini de biliyoruz. Astapor, Yunkai ve Miren. Bundan yola çıkarak başka bir şehir fethi gerçekleşmeyeceğini düşünebiliriz. Genelde dönüş yolunda Volantis'i de ele geçireceğini düşünen okuyucular da vardı ama Martin döngüsüne sadık kalırsa böyle bir şey olmayacak. En fazla Volantis'in köleleri isyan ederek kendi kendilerine şehri ele geçirirler, o kadar. Bu da Dany açısından faydalı olur elbette, zira Volantis'in kaynaklarını kullanarak Dany'ye maddi manevi destek sağlarlar. Bildiğiniz üzere burada Rollo inancı çok baskın köleler arasında ve kölelerin sayısı da özgür insan sayısının kat ve kat üstünde. Başrahip Benero da Daenerys'in Azor Ahai olduğunu inanarak propagandasını bu şekilde yaptığı için Dany'nin kendisini hoş karşılayacaklardır. Volantis'in desteği Daenerys'in Westeros seferi için de fayda sağlayabilir haliyle. Hem altın hem de yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması için zaten Westeros'a kıtlık olacak. Bunlar olmadan uzun süreli bir fethi politikası sürdürülemez. Bu sebeple Volantis'in Kızıl Rahiplerinin eline geçmesi ve Daenerys'e destek sunmaları Dany için gerçekten elzem. Zira Westeros'a Euron dışında kendine çok güçlü destekçi bulabileceğine de şüpheyle yaklaşıyor. Özellikle de ardında yabancılardan oluşan bir orduyla geldiğinde. Jorah'ın zaten buna benzer bir konuyla ilgili uyarısı da olmuştu. Dany şu an ejderhanın 3 başından da biri. Yani ailesinin Lathram'ını saymazsak yaşayan 3 üyesinden biridir. Diğerleri Aegon ve Jon'dur. Bu ayrıca Targaryen hanesi ve Ölümsüzler evinde ağabeyi Rhaegar'dan duyduğu ejderhanın 3 başı olma sözüne de ithafen seri içinde bir önem arz ettiği bariz ama şimdilik üstündeki gizem tamamen aydınlanmış değil. Ölümsüzler evinde Daenerys'e söylenen ve gösterilen kağıtlara baktığımızda hepsinin üçlü döngüler şeklinde olduğunu hatırlıyorsunuzdur. 3 felaket ihanetten bahsediliyordu Dany'nin başına gelecek. Bundan sonraki sayacaklarım da çok dikkatimi çekmemişti. Fark etmemiştim daha önce. Ama Westeros Forum'dan Mordred ve Megorova dile getirmiş. Dany'ye düğün günü 3 hizmetçi verilmişti. Iri, Chikui ve Doraya. Mantıken 3 tane hizmetçisi olması gerekmez ama Martin'in 3 takıntısı yüzünden bu şekilde yazıldı ki üçlü döngüyü bozmak adına daha sonra aralarında Missandei'ye katılacağı için Doraya 2. kitapta ölüyor. Adam 2 ya 4 olsun demiyor, bakın illa 3 tane olsun çünkü o 3'ün çocuğu diyor resmen. Keza aynı mantıkla Dany'nin 3 kan süvarisi var. Aggo, Rakaro ve Jihogo. Malum Dany ayrıca bir nevi yarı Dothraki gibi kendi kalaslarını kurup lider geliyor Dothraklarına. Bu sebeple 3 kan süvarisi olması gerekiyordu. Ve Daenerys ayrıca Tyrish aksanı 3 dilde konuşuyor. Kendi ana dili olan Yüksek Valyria diline ek olarak Ortak dil ve Dothrak dilini konuşuyor. Tabi Pitch Valyria dilini de saymazsak. Ama o doğrudan Valyria diline ait olduğu için, onun alt kolları olduğu için onu ekleme gereği duymadım. Son olarak Kart'a gelirken onu yolda karşılayan da 3 kişiydi. Zaro, Kuwait ve Pite-Piri. Elbette hepsi de ona aynı şey istemişti, ejderhalarını. Tabi maskeli ablamız her ne kadar bir şeyi talep etmiyor gibi görünse de onu aşağıya çekmeye çalışmış ve kendisinden başka kimseye güvenmemesi konusunda telkinlerde bulunmuştu. Bunun temel nedeninin ejderha olduğu bariz diye düşünüyorum. Tabi kötü niyetli olmak zorunda da değil. Dany'nin Azor Ahai olduğunu inanıyorsa bu amaçla hareket ediyor olabilir. Peki tüm bunlar şu ana kadar bize ne anlattı? Daha doğrusu niye en ince ayrıntısına kadar örneklerle doldurduğum videoyu? Aslında sebep çok basit. Üçlü döngünün Dany'nin hayatında ne kadar yerleşik bir yere sahip olduğunu görün ve anlayın ki bundan sonrasında da bu aynen devam edecek. Yani Martin'in yaptıkları gelecekte yapacaklarının işareti. Bundan yola çıkarak Daenerys'in hayatındaki diğer üçlemeleri öngörebileceğiz. Dany'nin şu ana kadar 2 kere aşık olduğunu okuduk. İlk aşkı kocası Drogo, ikincisi ise sevgilisi Dairo. Kuramlara bakarsak Dairo ve Euron aynı kişi mi bilinmez. Değilse bile Dairo'nun sonu nasıl gerçekleştiğini de bilmiyorum ama öyle veya böyle Daenerys ileride 3. kere aşık olacaktı, diziler görürüz ki şimdiden 2 kere aşkı tattı. Hizmetçi ve kan süvarisi gibi basit meselelerde bile yazara üçlü döngüye sadık kalmışsa aşk gibi bir konuda sadık kalmaması için bir sebep görmüyorum. Bu aşkta onu yüksek ihtimal elbette ki Westeros'ta bulacak. Şimdiki madde biraz tartışmalı olabilir. Daenerys'in ilk kitapta hamile kaldığını ve sonrasında düşük yaptığını biliyoruz. Çoğu kişi Dany'nin oğlunun canarımsı olmasını Merry'nin büyüsüne dayandırıyor, hatta Dany'nin kısırlığına. Haklılık payları olabilir ama canarımsı çocuk sahibi olmak
Targaryen hanesinde daha önce görülmemiş bir olay değildir. En son Kara Kraliçe Rhaenyra'nın canarası bir kız çocuğu doğurduğunu ve onun da ölü doğduğunu biliyoruz. Kalbin olması gereken yerde bir boşluk da vardı. Yani mantıken anne karnında kalbi atmış olamaz. Yaşıyor olamaz ama erken doğuma kadar Rhaenyra hamileliğinde bir gariplik sezmedi ve bebek gelişimini sürdürmüş görüldü. Oysa bakıyoruz ki aslında daha ilk ayında ölmüş olması gereken bir bebekti bu. Keza Dany'nin oğlu Rhaego da benzer şekildeydi. Bu sebeple çocuğun ölümünden büyüyü suçlayabiliriz belki ama bu tamamen büyüden kaynaklı olmayabilirdi. Ben Dany'nin bedeninin daha en başta bebek taşımaya uygun olmadığını düşünüyorum. Hummalı rüyasını ve Drogo'nun cenazesini yorumladığım videoya bakarsınız eğer Dany'nin çok farklı bir değişim yaşadığını ve bildiğiniz ejderhaya dönüştüğünü, cenazede Ruler ile simgesel bir evlilik ve gerdek gecesi geçirip karşılığında da ejderhaları çocuğu olarak doğurduğunu iddia etmiştim. İnsan bedenine sıkışmış bir ejderhanın normal bir insandan bir bebek sahibi olup bedeninde onu taşıması zaten düşünülemez. Hatta Roller'ın yani ateş tarafının gizemli güçlerine diyelim bunu kasıt olarak yapmış olabileceğini, tamamen görev odaklı hareket etmesi, dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak kalması için bile yapmış olabileceğini düşünmekteyim. Kahramanın sonsuz yolculuğunda genelde kahramanlar için konfor alanı oluşturacak şeyler ortadan kaldırılır ki karakteri harekete geçiren itici kuvvet olsun. Viserys, Drogo ve oğlun ölümü hep bu sebeptendir. Bunlar koltuk değneği olmamalıydı onun için. Baksanıza, Daario'ya aşık olunca istese her şeyi geride bırakır evimin kadını olun psikolojisine girdi bile. Adam tamam dese kırmızı kapılı evinde çocuklarının anası olmaya hazır. Bu sebeple Dany hiçbir zaman canlı bir çocuk doğuramayacak muhtemelen ama bu aşık olmasına da hamile kalmasına da engel olmaz. İlk çocuğu, ilk aşkı ve ilk kocası olan Drogo'ya aitti. Peki ikinci kere hamile mi kalacak yahut kaldı mı? Aslında çok yüksek ihtimalle Dany ikinci kere hamile kaldı hem de ikinci aşkı Daario'dan. Son kitabın son Dany pavunda Daenerys'in Aykan'ı sandığı şeyin bir düşük olduğunu çok rahat iddia edebiliriz. Öncelikle Dany Aykan'a göre oldukça fazla kan kaybetmiş. Onu bile korkutmuştu hatta bu. Ve bu kadar ağrılı bir geçen dönem hatırlamıyordu. Yani Dany'nin biyolojik saatine göre daha Aykan'ın zamanı gelmediği gibi en son ne zaman Aykan'ı olduğunu hatırlamak istediğinde en fazla 2 doğuma öncesine kadar gidebildi. Bu da hayranların hazırladığı zaman çizelgesine baktığında Daario ile beraber olmaya başladığı zamanlara denk geliyor. Hamile kalacağını hiç düşünmediği için tabii ki de aklına gelmemesi çok doğal bir şey bu. Ayrıca unutmayın ki Dany tam bir ejderha kanı. Atalarının hakkını verenlere mikroplu hastalıklar bulaşmıyor. Bu sebeple veba türünde hastalıklar, soğuk algınlığı falan bunlar da görülmüyor. Kral Jaehaerys kızı Daenerys'in vebadan öldüğünü görünce çok şaşırmıştı bu sebeple. Çünkü onlar salgın hastalıklı vesaire yakalanmazlar. Yine aynı sebeple Daenerys rahatça kanlı isyan olduğu kampta dolanabildi. Ve ona hastalık tabii ki de bulaşmadı ama bakıyoruz ki Dany ateşlenmiş ve titriyor bu bölümde. Kısacası bayağı bir hastalanmış. Benzer şekilde hastalandığını gördüğümüz ilk sefer ilk kitabın sonlarındaki hummalı rüyasını gördüğü zamandı, yani düşük yaptığı zaman. O zaman da böyle garip şeyler görmüş rüyasında, şimdi de uyanık kafayla sanrılar görüyor. Yani bayası kendisi düşük yapıyor. Bu sebeple Dany'nin ileride 3. ve son kez hamile kalacağını öngörüyorum. Ve son olarak Daenerys şu ana kadar 2 kere evlendi. Drogon'dan sonra Hizdar onun eşi oldu. Biri Dothrak, diğeri Gizchar kökenli 2 ayrı kocadan sonra Westeros'u 3. bir koca beklemekte haksız sayılmayız sanırım. Peki bu koca neden Euron Greyjoy? Tamam, 3 kere aşık olabilir, 3 kere evlenebilir ve hamile kalabilir ama yegane erkek Euron mu ki gözümüzü bu karaktere diktim? Buna kısmen evet diyebilirim. Öncelikle bunun tabii ki de Westeros'ta erkek olup olmamasıyla bir ilgisi yok. Jon ve Aegon'dan tutun, Jaime ve Villas'a kadar Westeros'ta evlenilebilecek birçok erkek karakter ve Lord oğlu varisler var. Bilhassa mesele Dany'nin evlilik yoluyla kendine güçlü bir hane seçmek istemesi söz konusu olduğunda gözümüzü Hightower'a hatta Aeron'lara kadar dikebiliriz. Neticede elimizde varis Harry de var. Ve elbette Lord Layton Hightower'ın 4 oğlundan 2 tanesi hala bekar. Çok zorlarsak Dora'nın kendisi hatta en küçük oğlu bile aday olarak öne çıkartılabilir. Buna karşın hepsinin potansiyel evlenilebilecek adaylar olması, hepsinin Dany karşısında eşit şansa sahip olduğu manasına da gelmez. Dany'nin ilk 2 evliliğinin kendi isteği dışında gerçekleştiğini biliyoruz. Tamam, Hizdar ile olan evlilik kendi iradesiyle kabul ettiği bir şeydi ama işin özünde kalbinin arzuladığı bir durum değildi. Miren'i kontrol edebilmek, onlarla barış yapabilmek için seçmek zorunda kaldığı bir yoldu ve tabii onun gözünde başarısız oldu.
Muhtemelen bu kocası da ihanet içinde bir şekilde yahut Dany öyle olduğunu inanacak. Dany'nin şu aşamada gerçekleşen uyanışı artık kimliğini kabullendiği bir psikolojiye açılıyor. Miren'de barış için attığı tüm adımlar onun gözünde tamamen yanlış ve başarısız olduğu için benzer yolları bir daha seçmeyeceğini düşünmek kolay. Yani barışçıl yöntemler işe yaramıyor. Bundan sonra daha önce deneyip başarılı olduğum yöntemleri kullanmayı tercih edeceğim diyecektir ki bu da kan ve ateş oluyor. Bu sebeple 3. kere istemediği biriyle ama şu bir sebeple evlenme hevesi olmayacağını tahmin ediyorum. Unutmayın ki buz nasıl intikamı nefreti temsil ediyorsa ateş de arzu ve şehveti temsil eder. Elbette bu Dany'nin tamamen duygusal hareket edip çıkar ve eksilerini hesap etmeden bodoslama hareket edici anlamına gelmiyor. Önümüzde serilen adayların bazı Dany için kabul edebilir değil. Doran yaşlıdır, o olsa da çocuktur ve zaten halihazırda nişanlı. Dahası muhtemelen Martell'lerin desteğini de alamayacak çünkü Aegon ve Quentyn vakası var. Evlenim Stark'lar ise Dany'nin intikam listesindeler. Bu sebeple evlenmeyi aklın ucundan bile geçirmez. Ned ve Aeron'u öfkeli diye geçiştirebiliriz ama onların öldüğünü bildiği halde 5. kitapta hala işgalcilerin köpeklerinden intikam alacağına dair naralar atıyordu. Diğer yandan Menzil, diyarın kendisi gibi içinde parçalanacağı için ciddi sorunlara gibi. Kim kimi destekler tam bir muamma. Yine de şu aşamada bile Villas iyi bir aday olabilir ama parçalanmış bir menzile hükmedemeyen bir ailenin maalesef evlenmenin anlamı var mı? Hightower için de geçerli benzer düşünceler. Elbette şu ana kadar saydıklarımızın elbette en olası adaylar Hightower ve Tyrell'ler ama dediğim gibi parçalanmış bir menzilden bahsediyoruz. Bu da parçalanmış bir güç demek ve parçalanan güç de güç değildir. Bu da bizi doğruca Euron'a götürüyor. Öncelikle gerçekçi olursak Dany'nin şu aşamada kara ordusundan ziyade deniz gücüne ihtiyacı var. Elinde hali hazırda lekesizler, paralı askerler ve sonradan katılacak olan Dothraklardan oluşan belli bir gücü var ama deniz onun güçlü olduğu bir alan değil. Örneğin eğer kral topraklarını yakmayı düşünmüyorsa orayı ele geçirmenin en kolay yolu Karasu tarafından kuşatmaktır. Bu sebeple zaten ses oradan geldi. Ejderha kayısını ele geçirmesi için bile donanma ihtiyacı var. Her şeye geçtim. Westeros'a gelmesi için de gemilere ihtiyacı var. Belki Euron hepsini iyi kötü biliyor yani Dany'nin deniz gücünün olmadığını. Victoria'nı gönderdiğinde sadece evlilik teklifi göndermiş olmadı. Yanında koca bir donanma da gönderdi ki böylece ordusunu alıp gelebilecek gemiler hediye etmiş oldu. Ve bununla da kalmadı. Westeros'u ele geçirmesine yardımcı olmak için diyarı parçalamaya çalışıyor. Ve muhtemelen başaracak da yoksa Demir Adalılar hikayesi ilerlemez öyle kalır. Kısacası Euron Dany'ye kıymetini şimdiden göstermiş olacağı gibi büyük bir hizmetle sunmuş oldu. Kendini kanıtlamış oluyor. Demir Adaların filosu, Kraliyet filosu ve Red Wing filosu ile beraber Westeros'un 3 büyük deniz gücünden biridir. Haliyle Euron'un deniz gücü Dany için oldukça kıymetli bir seçenek. Kraliyet filosu zaten mefta oldu. Red Wing filosunda zaten Euron haklayacak gibi duruyor. Bu aşamadan sonra elbette Euron'un kendisi de Daenerys için ilgi çekici olacaktır diye düşünmekteyim. Ejderha Kraliçesi'nin içinde hala genç bir kız yatıyor. Bunu Martin söylemişti. Dany'nin bir yönüne yetişkin bir kadın gibi, diğer yönüne genç bir kız gibi olduğu minvalinde bir açıklaması vardı. Zaten Sam'in povlarını da bunu göz önüne sermişti bize. Eski videolarda bir iki kez dilendirdiğim bir mesele vardı, rol modeller. Kadınlar ve erkekler gelişim aşamasında içinde büyüdükleri ailenin karşı cinslerindeki bu genelde anne baba sıfatı taşıyan ebeveynler oluyor, rol model alır. Bu bilinçli değil de tabii doğal bir süreçte gerçekleşir. Ne görürsen onu öğrenirsin mantığı gibi düşünün. Bu sebeple ebeveyn sıfatı taşıyan kişiyle olan ilişkinizin sağlıklı olması mühimdir. Dahası kişinin düzgün biri olması da mühimdir. Zira ileride ebeveyninize benzeyen kişileri çekileceksiniz. Daha doğrusu resmen siz bulacaksınız. Ezel dizisindeki Aisha'nın fıstık gibi olan dururken kendisini sömüren babasına benzeyen bir adamı koca diye kendine seçmesi gibi bir durum. Elbette elinizde ne kadar seçenek varsa o kadar da iyi olur. Örneğin Jon'un annesi yok. Bunun yerine rol model konumunda olan kişi Catelyn kendisi ve geleneksel Lady modelinde yansıtan Lady Stark'ın Jon'a gösterdiği tavır, Jon'un ona duyduğu olumsuz hislerle birleştiğinde Jon'da geleneksel sıfatları taşıyan kadınların itici algılanması neden oldu. Bu sebeple Marcella gibi tatlı bir kızı aptal ve sıkıcı görebildi. Diğer yandan elinde Arya gibi Jon'u kucaklayan başka bir kadın model de vardı. Hayli Jon'un ilgisini cezbeden kadınlar da ailenin kişiliğine sahip olanlar oldu. Dany'ye döndüğümüz onun elinde sadece Viserys vardı. Onda nasıl olduğu herkesin malumu. Her ne kadar Jorah onu abi Rhaegar'a benzetse ve o da bundan memnun olsa da, onu öykünse de en başından beri satır aralığında okuduğumuzda Dany'nin üstünde etki sahibi olan tek kişi var, Viserys.
Zonpov'un bile sandığında o gördüğü oydu, Regard değil. Kötü koşullarda yaptığı evliliğin sonucunda sağlıksız bir şekilde aşık olduğu kişi Drogo gibi bir adamdır. Tecavüzcü, asan kesen, biçen bir barbar. Tehlikeli ve ölümcül ama güçlü. Yani bir karizması ve çekiciliği de var, yok değil. Daario'ya baktığımızda benzer bir kişilik görüyoruz. Euron'a baktığımızda da diğer ikisiyle benzer kişiliklere sahip olduğunu görüyoruz. Hatta Daario'ya daha çok benzetsem de onun yoksun olduğu güç ve hükümdarlık karizmasına sahip. Euron'un istediğine tatlı dilli olduğunu, çok rahat insanların gözlerini boyadığını, hatta manipüle bile ettiğini söyleyebiliriz. Karanlık bir yönü olan tehlikeli bir adam kendisi. Dahası yakışıklı da, kısacası tam da Daenerys'in erkek zevkine %100 şekilde uymakta. Yani tacına ek olarak donanma gücü artı erkek zevkine uygunluk artı halihazırda kendini kanıtlaması Dany'nin Euron'un en iyi seçenek olduğu sonucu varmasına sebep olacaktır. Zaten hikayeye girdik gireli Euron da Dany'nin peşinde koşuyor ve istediğini elde edene kadar da duracağını sanmam. Tehditleri ortadan kaldırmaya çalışırsa bile şaşmam. Belki de Dany ve Aegon'un arasını Euron açar, kim bilir. Bana göre bu ilişki meselesi Chair silahına dönüşmeye başlamış bir mesele gibi. Tam değil ama o yolda gidiyor. Peki bu iş oldu, Euron bizim kızı ikna etti ve evlendi, ne olur? Öncelikle Dany gerçekten de sağlam bir deniz gücüne kavuşmuş olur. Euron'un adamları arkasında ejderha gücüyle beraber elinin uzandığı her yeri yağmalayacaktır. Bu da kıtlığın vurduğu Westeros'ta yiyecek meselesinin daha büyük bir sorun haline gelmesine sebep olacaktır. Dany için ona düşman olan herkesin diz çökmesi veya zayıflaması, tehdit olmaktan çıkması için iyi bir gelişme. Ayrıca yağmalan kaynaklar da kendisine akacağı için faydasını görecektir. Essos'tan yemek bile getirebilir kendi, bir de tabi volantisi destek alması daha iyi. Euron varken Aegon ve Dany birleşmesi de bir hayal elbette. Bu da aslında herkesin beklediği ikinci dansın tetiklenmesine sebep olabilecek bir ayrışmaya gidebilir. Euron'un Dany'nin omuzdaki şeytan olacağını düşündüğümden kızı daha saldırgan ve acımasız olmaya teşvik edecektir. Kuzey ile bir ittifak imkanı olsa bile Euron bunu da hiç edecektir. Bana göre zaten Dany nasıl Rhaenyra'nın paraleli ise dansta, Euron da Daemon'un paraleli. Neticede bu ikisinin birleşmesi aslında Westeros için ciddi bir tehdit. Dany'nin 3. aşkı ve 3. evliliğinden sonra da 3. hamileliğini de bekliyoruz elbet. Euron zaten Dany'den bir çocuk istiyordu. Keza Dany de çocuk sahibi olmayı arzuluyor. Başarısız deneyimlerden sonra bu çocuk sahibi olabileceğini düşüncesi Dany için büyük bir umut olacaktır geleceği için, ama biliyoruz ki canlı bir çocuk doğuramıyor. İhanetlerle beraber üstüne bir de bu 3. çocuğun kaybı Dany için bardağı taşıran son damla olur. Ondan sonrası da malum. Peki Euron'a ne olur? Dany'nin Drogon'u öldürdükten sonra Hizdahr'ı da öldürmesini bekliyorum. O zaman Dany'nin 3. kocasını yani Euron'u öldürmesini de beklememiz gerekir. 3 takıntı yüzünden. Bu da Euron'un o kentlerde bahsedilen ihanetlerden birini gerçekleştireceğini gösteriyor olabilir. Neticede durduk yere öldürmesi için bir sebep olmaz. Ancak ihanet noktasında bunu yapar. Uzun lafın kısası, Dany ve Euron aşkı diye bahsettiğiniz şey çok da sağlıklı ve romantik bir ilişki yumağı değil. Bilakis Westeros'ta tehdit eden bir ilişki. Hatta Daenerys'in geleceğini de tehdit ediyor. Peki bu ikisi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bizimle paylaşın. Videomuz burada sona eriyor. Videoyu paylaşıp beğenmenizi rica ediyorum. Yeni bölümleri kaçırmamak için kanalın zil sekmesini açmanızı da tavsiye ederim. Unutmayın ki sizlerin maddi manevi desteği kanalımın büyümesi ve video yapmaya devam etmem için bana motive veriyor. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.